Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Anthony Joshua yeniden dünya şampiyonu olabilir mi? Hangi durumlarda olabilir? Bunları değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle Anthony Joshua biliyorsunuz ki en son Francis Ngannou'yu nakavt etmişti. Bu kesinlikle bir gösterge değil ama bu maçla alakalı da edinmemiz gereken bilgiler neler onları da ben yine aktaracağım. Onun öncesinde de 2023 yılında 3 tane maç yaptı Anthony Joshua. Gayet aktif. Bunlar Jermaine Franklin ve Otto Wallin. Diğeri de Robert Helenius maçlarıydı. Tabi bu maçlarda gördük ki Alexander Usyk maçı sonrası, ikinci maç sonrası özellikle ikinci maçta da bu arada gayet iyi bir performans vermişti Anthony Joshua. Bu ikinci maçtan sonrasında gerçekten Anthony Joshua'yı biz iyi bir şekilde görmeye başladık. Her ne kadar rakipleri çok fazla iyi olmasa da bizlere bilgi alacağımız maç olarak sadece Otto Wallin maçı olsa bile yine de gayet aktif bir şekilde 3 ayda bir ringe çıkması, yani ortalama olarak söylüyorum, gerçekten güzeldi. Ve hem teknik anlamda hem de boks zekası, tecrübe anlamında çok kendine başka şeyler katmış durumda şu anda Anthony Joshua. Tabii Usyk maçı ona çok fazla şey öğretti. Bunları da önündeki karşılaşmalarda kullanıyor. Şimdi tabii ki Joshua biliyorsunuz Eylül ya da Ekim ayında ringe çıkacak tekrardan. Bununla alakalı 3 tane isim aslında konuşuluyor. Daha doğrusu 3 tane ihtimal var. Ama bunlardan en fazla olanı Daniel Dubois ile maç yapması şeklinde. Diğerleri de Joseph Parker ile maç yapması. Çünkü WBO'nun geçici şampiyonu şu anda Joseph Parker. Ve diğer bir isim de WBC'nin zorunlu rakibi konumundaki Agit Kabayel. Çünkü Agit Kabayel'i yendiği anda otomatikman WBC'de bir numaraya yükselir ve şampiyonun rakibi olmuş olur. Bu da yani şampiyonluk yoluna giden bir kapı. Ama en hızlı şekilde ya Parker'la ya da Dubois ile karşılaşıp şampiyonluk yoluna gidebilir Anthony Joshua. Peki ne yapması gerekiyor? Hangi rakibi seçerse daha rahat bir şekilde dünya şampiyonu olur? Tabii ki de Daniel Dubois. Çünkü Joseph Parker'a göre Daniel Dubois'ı yenmesi tabii ki daha kolay olacaktır. Çünkü daha az teknik bir boksör, daha az tecrübeli bir boksör Daniel Dubois. O zaman şimdi Daniel Dubois'a bir bakalım. En son biliyorsunuz ki 5 vs 5 Haziran ayındaki yani bir hafta falan önce yapılan karşılaşmada Filip Hrgović karşısında knockout'la kazanmıştı. Zaten ben Filip Hrgovic'in knockout edeceğini söylemiştim. Usyk maçından sonra, yani Usyk yenilgisinden sonra Jarrell Miller'la ve Filip Hrgovic'le karşılaştı. Bunlar öyle çok üst düzey boksörler değil ama tecrübe kazanması açısından Daniel Dubois'ın güzel maçlar oldu. Yani daha doğrusu aktif kalması için güzel maçlar oldu. Biz Daniel Dubois'da hep ne görüyoruz? Ne zaman böyle karşısında teknik bir boksör çıksa ya kaybetmenin eşiğinden dönüyor ya da karşılaşmayı kaybediyor. Örnek Alexander Usyk, örnek Joe Joyce. Joe Joyce karşısında da tecrübesizliğinden dolayı yenildi. Yanlış stratejiyle geldi maça ve bütün capları yemişti Daniel Dubois. Kevin Lereni'ye neredeyse knockout oluyordu. Kevin Lereni de çok teknik bir boksör. Birinci roundda 3 kere düşürmüştü Daniel Dubois'ı. Son zamanlarda biraz daha kendini toparlamış gibi gözükse de Daniel Dubois Joshua'ya kesinlikle rakip olamayacaktır. Yani Joshua'nın kalitesine çıkamayacaktır. Çünkü
Bu Filip Hrgović karşılaşmasında da çok fazla açık verdi. Başka bir boksör olsaydı, yani daha teknik bir boksör olsaydı karşısında, yani Filip Hrgović gibi bir balon olmasaydı o verdiği açıkları çok rahat bir şekilde değerlendirip Daniel Dubois'ı knockout edebilirdi. Dolayısıyla Joshua ile maç yaptığında da bana göre Joshua Daniel Dubois'ı knockout edecektir diye düşünüyorum. Bu ikilinin maçları şu anda Eylül-Ekim ayı gibi İngiltere'de Wembley stadyumunda yapılması bekleniliyor. Böyle bir karşılaşma olursa dediğim gibi Joshua bu maçı kazanacaktır ve Joshua 3. kez dünya şampiyonu olabilir. Neden olabilir diyorum? Çünkü IBF hala daha kararını vermedi. O Eylül ve Ekim ayındaki maçta IBF'in dünya şampiyonluk kemeri de olabilir. Geçici şampiyonluk kemeri de olabilir. Bu açıdan baktığımızda tabii ki IBF rövanş maçında, Usyk Fury rövanş maçında o kemeri Aralık ayında bulunduracak mı? Yoksa Eylül-Ekim ayında Anthony Joshua Daniel Dubois karşılaşmasına mı koyacak? Eğer bu karşılaşmaya koyarsa Anthony Joshua 3. defa dünya şampiyonu olacaktır diye söyleyebilirim. Bu videomuz bu kadardı. Lütfen sizler ne düşünüyorsunuz? Bununla alakalı yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.